Hiç kedinizin yemek vakti yaklaşırken bir anda değiştiğini fark ettiniz mi? Biraz önce uykuda olan o sessiz kedi birden enerjik, konuşkan ve yönlendirici hale gelir. Peki bu davranış değişiminin ardında ne var? Ve yemek yedikten sonra neden bir anda uzaklaşıp sanki hiç tanımıyormuşsunuz gibi davranır? Bugün bu iki zıt dönemin gizemini çözüyoruz. Yemek öncesi ve yemek sonrası kedi davranışları. Yemek öncesi ruh hali, avcı modu açıldı. Ev kedileri bile içgüdüsel olarak avcıdır. Onlar için yemek saati sadece beslenme değil, bir tür av zamanıdır. Bu yüzden mama kabına gitmeden önce dikkat ederseniz, kedinizin davranışları keskinleşir, kulakları dikleşir, göz bebekleri büyür, vücut enerjisi artar. Bazıları miyavlar, bazıları ise sessizce etrafınızda dolaşır. Ama hepsinde ortak bir şey vardır: beklenti. Bu dönemde kediniz sizi adeta avına yönlendiren işaret olarak görür. Çünkü siz onun doğasında olmayan bir şeyi temsil ediyorsunuz. Avı hazır hale getiren bir yardımcı. Kediniz mama dolabının önünde oturuyorsa aslında av alanını işaret ediyordur. Bu bir tür yönlendirme davranışıdır. Bazı kediler mama saatinden hemen önce agresifleşir. Bu aslında öfke değil, sabırsızlıktır. Avını yakalamak üzere olan bir kedinin gerginliğini taklit eder. Yani miyavlamalar, pati atmalar ya da yere yatıp kuyruğunu sallaması, "hadi artık" anlamına gelir. Bu davranış onların içgüdüsel hazırlık aşamasıdır. Yemek öncesi iletişim dili. Kediniz mama saatine yaklaştığında size çeşitli sinyaller gönderir. Göz teması kurar, başını sürter, hatta mutfağa kadar sizi takip eder. Bu sadece açlık değil, aynı zamanda güvenin göstergesidir. Çünkü vahşi doğada bir kedi, av öncesi anlarda savunmasızdır. Sadece güvendiği biriyle bu kadar yakın olur. Eğer kediniz size yaklaşarak konuşuyorsa, aslında av vakti başladı, birlikte hareket edelim diyordur. Onu anlamanın en kolay yolu, bu anlarda ses tonuna ve vücut diline dikkat etmektir. Yumuşak miyavlamalar genellikle rica eder gibi olur. Yüksek ve ısrarlı miyavlamalar ise sabırsızlık işaretidir. Bazı kediler patileriyle mama kabını iter. Bu da "hadi buraya" mesajıdır. Yemekten hemen sonra doyum ve tatmin. Yemek yedikten sonra kedinizin bir anda değiştiğini fark etmişsinizdir. Biraz önce enerji dolu olan o canlı, şimdi sessizleşir. Bazıları yemeğin hemen ardından kendini yalar. Bazıları uykuya çekilir. Bazıları ise hiçbir şey olmamış gibi dolaşmaya başlar. Ama hepsi aslında aynı şeyi yapıyordur: tatmin ritüeli. Kediler yemek yedikten sonra doğalarında av sonrası bakım dönemine girer. Bu dönemde içgüdüsel olarak kendilerini temizlerler. Bu hem rahatlama hem de "ben artık güvenli bir yerdeyim" mesajıdır. Çünkü doğada avlanan bir kedi, avını yedikten sonra iz bırakmamak için kendini yalar. Ev kedilerinde bu davranış temizlikten çok bir alışkanlığa dönüşmüştür. Neden hemen uyurlar? Yemekten sonra kedinizin göz kapakları düşüyorsa bu çok doğal. Çünkü av sonrası dönemde enerji harcaması gereken bir durum kalmaz. Sindirim sistemi devreye girer, kalp atışı yavaşlar, beden gevşer. Yani aslında şekerleme sadece keyif değil, fizyolojik bir zorunluluktur. Bu dinlenme süreci av döngüsünün kapanışı gibidir. Tıpkı bir insanın büyük bir yemek sonrası koltuğa yayılması gibi. Bazı kediler neden yemekten sonra oynar? Her kedi hemen uyumaz. Bazıları yemekten sonra aniden oyuncu hale gelir. Bu kediler genellikle genç, enerjik ve yüksek uyarılma eşiğine sahip kedilerdir. Yemek, onların beyninde ödül sistemini harekete geçirir. Ve bu enerji bir oyun isteğine dönüşebilir. Kısacası, oyun onlar için tatlı sonrası gibidir. Kediniz yemekten sonra koşuyorsa ya da oyuncaklarını ittiriyorsa, bu gayet sağlıklıdır. Bu, vücudundaki dopamin ve endorfin artışının bir sonucudur. Bazı uzmanlar bu davranışı post-feeding euphoria, yani yemek sonrası mutluluk coşkusu olarak adlandırır. Yemek sonrası mesafe ve bağımsızlık. Bazı kediler yemeğini bitirdikten sonra ortadan kaybolur. O anda siz, "beni artık sevmiyor mu?" diye düşünebilirsiniz. Ama merak etmeyin, bu tamamen içgüdüseldir. Avını yedikten sonra vahşi bir kedi güvenli bir köşeye çekilir. Ev kedileri de bu içgüdüyü taşır. Yani o sessiz uzaklaşma aslında "güvendeyim, dinleniyorum" anlamına gelir. Eğer kediniz yemek sonrası yakmak istiyorsa, bu onun sakinle rutinidir, zorlamayın. Sevgi gösterisi için birkaç sonra kendi gelecektir. Bir sahiple bağ kurma anı, mama sonrası yakınlık. Bazı kediler tam tersine yemekten sonra size gelir.
kucağınıza oturur, başını size sürer ya da mırıldanır. Bu davranış, tatmin oldum ve seninle bu huzuru paylaşıyorum demektir. Yani sadece karın değil, duygusal bağ da doymuştur. Bu anlar kediyle insan arasındaki en derin bağın göstergesidir. Eğer kediniz yemeğin ardından yanınıza gelip mırlıyorsa, bunu özel bir teşekkür olarak görün. Çünkü kediler teşekkür etmez, hissettirir. Sonuç, her lokmanın bir dili var. Kedinizin yemek öncesi ve sonrası davranışları sadece açlıkla ilgili değildir. Onlar için bu içgüdüsel bir döngü, güven testi ve bağ kurma aracıdır. Yemekten önceki sabırsızlık, avcı doğasının sesi. Yemekten sonraki sakinlik, tatminin sessizliğidir. Bir sonraki yemek saatinde kedinizi izleyin. Sadece mama isteyen bir canlı değil, binlerce yıllık doğa içgüdülerini evinizin içinde yaşayan bir mini avcı göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.